Evet sevgili kardeşlerim, Iğdırlılar, Kütahyalılar, her neyse. Mobilden devam edelim artık. Bir tane klasör açacağım buraya. Bizim büyük salonun içerisinde out'umuz var, gateway'imiz var. Bir tane şuraya bir folder diyorum. Burada mobil diyorum. Mobilin içine girdim. Visual Studio Code'la açtım bu klasörü. Şimdi buradan terminal, new terminal diyorum. Ya hepsi bir server istemiyorum kardeşim. Zorlamayın beni ya. Ne diyorduk? npx create export app boşluk template dedim. Buradan bir tane blank TypeScript seçtim. Adına tabii ki de Beauty tekle mi ikile mi bilmiyorum ki. Salon mobil diyelim. Evet. Bu yüklesim gerekli paketleri. Tamam yüklendi. Şimdi buradan CD BO bunu tabla yaptım. BO yazdım. Taba bastım. Girdim bunun için abi. Şimdi yükleyeceğimiz paketler şuraya not aldım ben. Öncelikle package.json'ı açalım. Burada zaten neyimiz var bizim? Expo, status var, React, React Native. Bunlar standartta. Şunları kaldırayım şuradan. Tamam. Şu paketleri yükleyelim. Şurayı kopyalayacağım. O yüklenirken diğerini kopyalayayım. npm i diye devam ediyorum. Axios. Bu Base 64 ile JWT Decode token'ımızı objeye çevirmek için dekode etmek için yani. Tema olarak React Native Paper kullanacağız. Ve bu Zustamp dediğimiz arkadaş da Redux'ın bana göre daha kolay kullanılır hali. Tamam bunları yükledik. Şimdi abi burada bunları silelim. Temayı kullanacağımız için temaya göre çalışalım. Evet. Öncelikle geldim şuraya app'in altına. Const tema dedim. Niye dedim? E, Normalde var zaten bu. Ama ben o temaya ilaveten kendim bir şeyler belirlemek istiyorum. Renkleri belirlemek istiyorum. Şimdi diyorum ki nokta default tema diyorum. React Native Paper'dan import ediyorum. Ondan sonra virgül dedim. Colors diyorum. Aynen öyle. Gafle. Şöyle açtım. Bakın zaten çıkmıştı orada. Default tema nokta colors. Şimdi eee, ben genelde böyle renkler kullandığım için bana bunları önerdi. Sanırım ondandır herhalde. Yalnız ben burada bunu böyle yapmak istemiyorum. Yani şu renkleri ayrı bir dosyaya da çekebilirim. Ama şimdilik böyle de durabilir. Neyse böyle dursun. Sonra geliyorum abi buraya. Return'un içine. Paper provider zaten çıktı. Tema diyorum. Aynen öyle. Kapatıyorum. Paper provider'ı. Şimdi benden tabii children isteyecek. Children verirsem düzelecek de gerek yok. Ondan sonra bunun altına artık children'ı vermem lazım. Benim ana children'ım ne olacak? Navigation container'ım olacak. Şu. React Navigation Native. Aldım kardeşim. Kapattım aynı şekilde. O şimdilik kendince çalışacak. Alt Shift F ile Prettier yaptım. Şimdi bizden bunun içine de children istiyor bu arkadaş. Bunun içine children'lar yapacağız. Ne vereceğiz? Mesela authorization provider'ı vereceğiz ki sarmalayacağız yani. O da ne demek olacak? Uygulamanın her yerinde her zaman authorization'ı kontrol etmiş olacak. Session kontrolünü yapacağız ki bir aksilik olursa login ekranına dönsün. Ondan sonra da içeride de artık e, Navigator kullanacağız. Ondan sonra ekranları yapmaya başlarız.
Şimdi şurada bunun altında ben bir tane klasör oluşturmak istiyorum. SRC diye oluşturdum. SRC'nin altında da bir tane model istiyorum. Önce modellerimizi verelim. User modelini özellikle verelim. User.ts dedim. Girdim içine. Export. Interface. User zaten şey yaptı. Şimdi bir ID'si var. Ama bizim ID'miz nasıl gelecek bize backend tarafından? Şimdi şeyde söyleyeyim. Mongo tarafında biz bunu ne yapmıştık? Gateway tarafında, out tarafında özellikle. Burada models'in içinde user'ım var ya bir tane benim. Şimdi burada Mongo's dokümanda ID belirtmemiştik. Hani çünkü Mongo kendi şemasında ID'yi otomatik oluşturuyor. O yüzden ben buraya geliyorum diyorum ki kardeşim alt çizgi ID diyorum string. Bu ne demek? Bana bu şekilde gelecek. Bu şekilde kullanacağız. Göreceğiz bunu ileride. Şimdi benim burada başka nelerim var? Böyle bir sürü e, şeylerim var. Adamlarım var. Ben bunu şöyle kopyalayayım. Sadece ihtiyacım olanları alacağım. Bunlar lazım değil. Telefon durabilir. Professional lazım. Bu yani oturumdaki, session'daki user'dan bahsediyoruz bunda. Doğum tarihi olabilir. Gender olabilir. Rolü. Fotorolesi zaten lazım. Şunlara gerek yok. Prestate gerek yok. Sonrasında bir dakika, pardon. Çok da fazla şey yapmak istemiyorum. Refresh token olsun. Bir de token olsun. Normal token. Her zaman zaten bize lazım. Branch ID'si bulunsun olabilir. IsDelete'da bulunsun. Şimdi bu bizim user nesnemiz. Ben bunu kaydettim. Şimdi başka e, register yapalım bir tane. Modelsin altına. Yine aynı şekilde gelelim buradan kopyalayalım. Bize register'da neler lazım? Pardon. Export interface register diyorum. Ah, yine de şimdilik biz böyle yapalım. E-mail lazım. Pasport haşlar saplar lazım değil. Password string olacak. Full name lazım. Phone lazım. Professional lazım. Doğum tarihi lazım. Cinsiyeti. Rolü lazım. Foto releyi upload edecek. Buna gerek yok. Sil 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 sil. Branch ID'yi de sonradan belirleyeceğiz. Şimdi register'ımız bu şekilde. Sonrasında buradan bir tane klasöre gelip modellerim bitti şu şimdilik. SRC'nin altında storage diye bir şey oluşturuyor. Bu ne kardeşim? Bu bize e, uygulamanın her yerinde Redux gibi aynı şekilde user nesnesini verecek bir out store yazacağız. Ya, tabii ileride diğer şeylerde her şey için kullanacağız tabii ki de bunu. User story, stores olacak, branch olacak, ne varsa işte. Şimdi buraya out store.ts yazdım abi. Burada benim bir tane aslında şeye ihtiyacım var. Token nesnesine ihtiyacım var. Payload dediğimiz olay var ya, onu oluşturmamız lazım önce. Hani çünkü API'den bize bir şey gelecek, onun nasıl geleceğini söylememiz lazım uygulamaya. Bunu da interface diyorum. Token payload diyorum. Girdim içine. Ee, bir tane expire var. Bir şeyler çıkarttı. IAT değil. Mesela role olabilir. Ondan sonra başka ne olabilir? Hani dediği gibi ID olabilir ya. Şimdi fazla da uzatmak istemiyorum. Şimdi bir tane de al işte kendisi zaten bunu çıkarttı. Ama bunun adına ben out store demeyeyim. Out state diyebilir miyiz? Store mu diyelim? Hatta şöyle yapalım. Şunu out state diyeyim ben. Şimdi şöyle bir sileyim ben. Kendimiz yazalım. User olacak. Doğru söylüyor. User ya da null. Bu user'ın kim olduğunu bilmiyor tabii bu. Modeli çekti. Şimdi burada ben bu state aslında hani kullanacağım şeyleri
baştan interface ile belirtiyorum. Backend'ci arkadaşlar anlamıştır. User nesnesi veriyorum bir property olarak. Ondan sonra bir tane loading verebilirim. Boolean. Ondan sonra metotları verebilirim. Login derim. Çok aslında bu öneriler, bu IntelliSense bazen kafa karıştırıyor ya. Onu da nasıl yaparım? Bak böyle çıktı. Ama nasıl yapacağım bunu? String diyor ya. Email diyorum. Email string. Password string. Bu şekilde isteyeceğim. Dönüşü de bir taahhüt olacak. Void olacak. Bir iş yapacak bu arkadaş. Register olabilir aynı şekilde. Ama bunun da tabii ki de user demeyelim, data diyelim. Buna da register diyelim. Çünkü onun için model oluşturduk ya. Ondan mütevellit. Ne oluyor ya? Logout olur. Ondan sonra başka refresh olur. Refresh token olsun hadi adı. Set user var bir tane. Bir tane register verify yapalım. Şöyle kod değil tabii ki de. Email string kod string. Çok güzel oldu. Şimdi bu interface'i Zustand'da create'le zaten anladı da tabii biz buraya koymayacağız import'u. Güzel bir ince bir şey yazalım hafiften. Yaza yaza ilerleyelim ondan sonra. Ha, şöyle bir şey de var. Const. Yani şimdi biz böyle bir şey aldık ya hani user oluşturduk var ya da yok her neyse. Bunu telefonu kaydetmemiz lazım ki bir dahaki açışında görsün arkadaş. E, User ya da null diyelim bunu. Null gelirse temizleyeceğiz. Bunun içinde if al işte. If user. Niye vermedi? Vermesi lazım. Dur bulacağız onu. Bu lokal storage değil tabii ki de. Async storage. Çok güzel oldu. Şimdi burada bir sorunum var. O da tabii ki de şu saçmalık. Evet, bunu da kaydettim. Artık gelelim. Export. Bunu export diyelim. Const. Out. Yok. Use out. Store diyorum. Sonrasında eşittir. Create diyorum. Zustand'dan. Aynı şekilde bakın zaten anladı. Out state'imiz vardı yukarıda. Sonra bunu şöyle bir kapatayım. Bu bir nesne dönecek. Return taahhütü bu. Boş dönemezsin diyor. Yani daha doğrusu şöyle bir şey var. Sen diyor şunu diyor aldım diyor. Ama diyor bunun içinde şuradaki metotlar yok diyor. Hayırdır sen diyor yani. Girdim abi. Başlayalım şimdi yazmaya. Neler var? Login var mesela. Öncesinde user null diyorum. Şeyler öneriler çıkıyor da beraber yapalım diye ben uğraşıyorum. Şimdi abi nelerimiz var? Login. Login artık belirlemem lazım. Bak çıktı. Şimdi burada bir S verelim. Şimdi burada şunları vermeme gerek var mı? Yok diye düşünüyorum. Şunu yapmışız. Şöyle yapalım. Bize neyin hatasını veriyor çok merak ettim. Şey hala da şeylerden bahsediyor. Evet şu doğru. Set yapacağız bir tane. Loading true. Dedim abi. Şimdi bir tane evet try catch bloğu koyalım. Şimdi şöyle yazsın. Şimdi tam olarak sorun ne istiyorsun? Her şeyi istiyor çünkü. Şimdi şöyle bir şey yapabilir miyiz? Şunları ben kopyalasam. Register desem. Hani her birini yazayım ki şu hatadan bir kurtulalım.
İçlerini boşaltıyorum ki karışık olmasın. Şimdi register'in ne istiyordu register bizden? Data istiyor sadece. Ve bak var, refresh token var. Sonrasında set user, register, verify. Tamam, en azından şimdi hatalardan kurtulduk. Login'e geri dönelim. Şimdi buradan gelen işlemlerde bizim neye ihtiyacımız var abi? Bir arada bir tane API'ye ihtiyacımız var. Ki o API'ye bu datayı gönderip cevap alabilelim. Tamam, bunu buraya diyorum ki API call to login diyorum. Evet. Ee, Sonraki videoya geçtiğimiz zaman direkt API metotlarını yazalım. Ondan sonra bu store'a geri dönelim. Hemen hızlı birkaç video içinde bunları halleder, arayüze geçeriz.